Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle yine şişlerle kademeli olarak bir bluz çalışması yapacağız. İplerim şöyle birbirine uygun ipler. Yani bunu istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şiş numaram da 6, 5 ve 4. 3 şişi de kullanacağım. 6 ile başlayacağım. Daha sonra 5 ve en sonunda 4 numarayı kullanacağım. Şimdi ipimizi düz olarak öreceğim örgümü. İlmek atacağız. İpimi şöyle ayarlıyorum. Mesela şöyle kahve yerini buldum. Kahve renginden başlayacağım ki bütün parçaları aynı şekilde yapabilelim diye. Şimdi bir de bunda bir kol, ön ve arka. Hepsini aynı sayıda başlıyoruz. Hepsini 95 ilmek olarak başlayacağım. Yani 4 tane 95 ilmekle başlanan bir sayı yapacağım. Bakın şu kenardaki ipi 2 kat yaptım. Alt baş parmağıma geleni 2 kat kullanacağım. Şimdi şöyle bir ilmek atıyorum. Şuradaki ipimiz 2 kat olacak. İşaret parmağımdaki tek kat, baş parmağımdaki 2 kat ip. Normal ilmek atıyorum. Bu şekilde 95 ilmek atıp yani geri gelirken tersle başlayacağım. Dümdüz örgü yapacağım. Evet, bakın şu ilk sıra kahverengiyle attığımız yer düz olarak örgü yaptım. Arka tarafı ters. Burası biraz hafif kıvrılıyor ama buhar vererek ütüleyeceğiz. Yani ütümüzü değdirmeden buharla düzelterek ütülediğimiz zaman düzeliyor. Şimdi ben şu kadar yaptım. Yeterlidir bu. Bu ebruli yeri istediğiniz uzunluğa ayarlayabilirsiniz. Şöyle santim de vereyim. ...20 santim kadar ebruli ipimizde yapmışız. Şimdi düz renk ipe geçiyorum. Ve aynı zamanda da 5 numaralı şişime geçeceğim. Şişim 6 numaraydı. Bu kısmı 6 ile ördüm. Bundan sonrasını kol boyu olana kadar normal 5 numarayla devam ediyorum. Yani hiç azaltma, eksiltme hiçbir şey yapmadan 95 ilmeğimi düz olarak koltuğa kadar öreceğim. Evet, bu şekilde dümdüz olarak devam ediyoruz. Bu dizimizin 5 numarayla da düz yerini ördüm. Şu renkli kısmı 6 ile örmüştük. Bu kısmı 5'te. Koltuğa kadar 5'te örüyoruz. Ben toplamda santim vereyim. 44 santim koltuğa kadar ördüm. Tabii bu boyunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi şu kısım 5 numaraydı. Artık kol kesmeye başlayacağız. Reklam kolu yapacağım.
ve 4 numaralı şişe geçiyorum. Bundan sonrasında 4 numaralı şişle öreceğiz. Şimdi önce 4 ilmek keseceğim. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek kestim ve devam ediyorum. Diğer başa kadar gidiyorum. Evet, sıranın sonuna geldik. Şimdi diğer 4 numaramı alıyorum. Yine burada da 4 ilmek keseceğiz. Şu 1 2 3 ve 4. 4 ilmek de burada kestik. Şimdi ipimi çeviriyorum. Bu sağda ve solda 3'er ilmeğimiz haroşa olacak. 3 ilmeği düz ördüm. İpimi çeviriyorum. Aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Üç ilmeğimiz kalana kadar ters örgümüze devam ediyoruz. Bakın 1 2 3 ilmeğimiz kaldı. İpimi çeviriyorum. Bu 3 ilmeği haroşa öreceğim. Bu artık kol boyunca 3 ilmek haroşa olarak gidecek. Şimdi ön yüze geldim. 3 ilmeğimi örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum sağa doğru. İkisine birden girdim ve kestim. Bu ilk birinci kesmemiz. Böyle 22 sıra kesme işlemi yapacağız. 22 tane kesmemiz olacak. Şimdi aradaki düzlerimi devam ediyorum. Şimdi sıranın sonuna geldiğimiz zaman şu baştaki 3 ilmeğimiz haroşa. Yanındaki 2 ilmeği keseceğiz. Fakat onları sola doğru keseceğimiz için şöyle düzeltiyorum. Kestim. Evet, birinci kesmelerimizi yaptık. Şimdi ters dönüyorum. Arka taraftayım. Şu 3 ilmeği haroşa olarak örüyorum. İpimi çeviriyorum ve ters örgüye devam ediyorum. Sondaki 3 ilmeğimizde haroşa yapacağız. Evet, 3 ilmeğim kaldı. İpimi çeviriyorum. Bu 3 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldik. 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi ikinci kesmemizi yapacağız. Şu 2 ilmeği kesiyorum.
Bakın bir iki tane kesmemiz oldu. Devam ediyorum. Evet, sonumuzda 3 haroşadan önce 2 tane ilmeğimiz var. Onları da sol yöne doğru keseceğiz. Şöyle düzeltiyorum. Onları da sola doğru kestim. 3 ilmek haroşamı yaptım. 2 tane kesme işlemi yaptık yani. Her ön yüze geldiğimizde arka tarafları zaten ters olarak gidiyoruz. Her ön yüze geldiğimizde hem başta hem sonda birini sağa birini de sola olmak üzere kesme yapıyoruz. Şimdi 2 tane yaptık. 22 tane kesme olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, önce şurada 4 ilmeğimizi kestik. Daha sonra her sıra bir keserek 22 tane kesme yaptık. 95 ilmeğimiz vardı. Şişimizde 44 ilmek kaldı. Bu böyle şişimizde bekleyecek. Daha sonra yakayı örerken yani hiç kesmeyeceğim. İsteyen kesebilir, sonra ilmek alabilir. Ama bu şekilde şişimizde bekleyecek 44 ilmek. Diğer aynı ön ve arka aynı zaten. Aynı şekilde bir parça daha hazırlıyoruz. Daha sonra kolları yapacağız. Kollarımızda yine 95 ilmek attık. Aynı şekilde ördük. Bakın şu çizgilerini mümkün olduğunca şöyle birbirine uyar, aynı şekilde sıralarını denk getirmeye çalışın. Tam birebir denk gelmiyor. Birer sıra kayıyor bazen ama yani mümkün olduğunca denk getirmeye çalışın. Hepsini ben kahverengi iple başladım. Sırasına göre ördüm. Şimdi kollarımız 95 ilmek. Bunun 30 ilmeğini yok edeceğiz. Yani 65 ilmeğe ineceğiz. 5 numaralı şişime geçiyorum. Bu kesmeyi 5 numarayla yapacağım. İki tane ördüm. 3 ile 4. ilmeği kesiyorum. Şimdi aralarda bir tane örüyorum. Yanındakini kesiyorum. Bir tane örüyorum. Yanındakini kesiyorum. Bir tane örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum.
Şimdi şurada bir sayımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Altmış, 61, 62, 63, 64, 65. Sonunda 4 ilmeğim var. Artık onu kesmeyeceğim. Tam 65 ilmeğe denk geldi. Bir 30 ilmek kadar yok ettik. Sayımızı 95'ten 65'e indirgedik. Şimdi tersini geliyorum. Daha sonra diğer düz renk ipime geçip kol boyu olana kadar da bunu örüyoruz. Şimdi ön yüze geldim. Artık bütün ilmeklerimi düz renk ipimle devam ediyorum. Evet, bu şekilde kolumuzu öreceğiz arkadaşlar. Dümdüz gidiyor. Hiç bir daha kesmemiz falan yok kolda veya artırmamız yok. Kolumuzda şurada bir kesme işlemini yaptık. Yani kol ağzımız geniş. Daha sonra dümdüz devam ettim. Aynı ön kadar yaptım kolumu santimini. Daha sonra yine diğer ön, diğer kollar, arka hepsi aynı şekilde kesiliyor. 4 ilmek kestim. 3 ilmek haroşanın yanından bir 22 tane kestim. Kolumuzda 13 ilmek kaldı. Önlerimizde ön ve arkada 44, iki kolda 13 ilmeğimiz kaldı. Bakın bunlar birbirinin yanına gelecek. Şu şekilde. Diğer kolumuzu da hazırlayalım. Yakamızı örelim. Bütün parçalarımızı hazırladık. Şu bir parçam. Ön arka aynı zaten. Şu iki tane de kolumuz var. Şimdi yakayı öreceğim. Birleştirerek öreceğim yakayı. İsterseniz misinalı şişle de yapabilirsiniz ama ben kenarında hafif bir dikiş yapacağım. Normal şişle öreceğim. Parçamızın birini alıyorum. Bu arada yaka biraz geniş olsun istiyorum, dönsün diye. 4 numaradayız şu anda. Tekrar 5 numaralı şişimi alıyorum elime. Şu kısmı düz olarak devam ediyorum. Şimdi diyelim ki bu elimdeki arka parçayı komple örüyorum. Dediğim gibi eğer yaka kısmını dikiş istemiyorsanız buraya bir 5 numaralı misinalı şişle örebilirsiniz. Şimdi arkadaki bütün ilmeklerimi ördüm. Şu son bir ilmeğimi örmüyorum. Şu kol olan parçadan bu araya kolu öreceğim. Kolu getiriyorum. Ama şimdi şunun bir ilmeğini çıkarıyorum.
Önce arkadaki ilmeği takıyorum. Sonra koldaki ilmeği. Ya şurada bir geçiş, sıkı bir geçiş yapacağız. İlmekleri yer değiştirdim ve devam ediyorum. Kolda 13 ilmeğim var zaten. Onu da örüyorum. Yine bunun da son bir ilmeğini örmüyorum. Bu sefer diğer ön veya arka parçamızdan bir taneyi alıyorum. Şunun bir ilmeğini çıkarıyorum. Önce bunu buraya, şundaki bir ilmeği de yer değiştiriyorum. Yani şurada iki ilmeği değiştirerek yerini geçişimizi yapıyoruz ki şu arada bir delik olmasın diye. Şimdi bu parçayı da öreceğim. Diğer kolu takacağım. Şimdi bütün parçalarımızı şöyle bakın, arada kolumuz, diğer önümüz ve en sonunda diğer kolumuz. Bütün parçalarımı şişe topladım. Şimdi yaklaşık bir 3-4 santim olarak düz örgü yapacağım. Yani hiçbir ters bir düz falan değil. Direkt düz örgü yapacağım. Tersindeyim. Evet, bu tarafını ters, ön yüzünü de düz olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimi ters gidiyorum. Evet, yaklaşık bu şekilde düz örgü olarak bir 3-4 santim örelim. Yakamı şöyle bir 10 sıra kadar ördüm, düz örgü. Şimdi kesmesini yapacağız. Kesmesini normalde ben örerek keserim ama bu sefer şu iki ilmeği bir alıp takıyorum. İki ilmeği bir alıyorum. Yani normal düz keseceğiz. Takıyorum. Ve iki ilmeği yanındaki ile birlikte alıyorum. Kestiğim ilmeği takıyorum. İkisini bir, şöyle ikisini bir alıyorum. Yani şu şekilde düz keselim ki şu içeri doğru kıvrılacak çünkü. Evet, yaka kesmemizi de bitirdik. Bakın yakamız kendiliğinden dönecek. Şöyle yalnız keserken çok sıkı kesmemeye çalışın. Şöyle biraz gevşek gevşek kesin. Şimdi ipimizi buradan şurayı dikecek kadar payla kesiyorum. Bakın diğer kolları ben diktim. Şu şekilde. Şimdi şuradaki son kolu da beraber dikelim. Şu arka parçamız, diğer tarafta ön parçamız, kol parçamız, şu kısa olan yer. Şimdi kolumuzdaki şu reklam kestiğimiz yerle diğer tarafı birbirine denk getirerek dikeceğiz. Şurası da ayrıca ördüğümüz parça. Şimdi iğnemi geçirdim ipimi. Bakın şu 10 sıra zaten yakada ördüğümüz yer. Onu önce şöyle bir diğer parçayı birleştireyim. Bakın şu hemen kenardaki ilmeğin yanındaki araya giriyorum.
Ve bu sefer de sağdaki parçanın araya giriyorum. Bakın şu parçanın kenarda şu arada ilmeğimiz var. Oraya girdim. Daha sonra da şuradaki parçanın arasındaki ilmeğe giriyorum. Yani örgüyü birebir birbirine tutturuyorum. İpi de biraz uzun bıraktım çünkü kol kenarında dikimi var. Bu ipleri sonra çekince sıkışacak orası. Evet, şunu da aldık mı haroşa yerine kadar gelmiş olacağız. Bakın şimdi şu ipi çektiğimiz zaman zaten otomatik hepsi sıkışacak. İpim takıldı. Arkadaşlar şurada ipim düğüm oldu geçirirken. Şuradan çekeyim. Bak şu ipi çektiğimiz zaman örgümüz yanaşıyor. Bakın şu şekilde. Şimdi koldaki haroşa yerine geldik. Yani kolların kenarındaki haroşa yerine geldik. Şuradaki ilmeği alıyorum. Haroşamın yanındaki çıkıntıyı. Şu haroşaları birbirine karşılık denk getirerek bir ondan bir şuradaki kenardan. Zaten sayıları eşit olduğu için bunlar birebir karşılıklı geliyor. Evet, bu şekilde şu kolumuzdaki haroşanın sonuna kadar birbirine dikelim. Evet, şu kol dikişimizi de yaptık. Şimdi şu kolumuz, şimdi şurada ilk reklam kola başlamadan önce 4 ilmek kestiğimiz yer vardı. Kolda ve
diğer parçada. Önce onları şöyle birbirine denk getiriyoruz. O kısmı birbirine dikiyoruz. Yani bu 4 ilmek kestiğimiz yerleri karşılıklı getirerek şimdi de diğer şu 4 ilmeklik yerleri dikeceğiz. Daha sonra kolları birbirine denk getirip dikmesini yapacağız. Yan dikişlerimizi de yapacağız ve bitireceğiz. Evet, şu yan dikişlerini de yaptık. Yani şunları mümkün olduğunca hani birbirine denk getirerek dikersek şöyle muntazam duruyor. Evet arkadaşlar, gerçekten böyle salaş, çok güzel, tiril tiril bir bluz oldu. Bakın kollarımız da şöyle İspanyol kol. Geniş. Yakamızı ben böyle tercih ettim ama tabii siz isterseniz lastik de yapıp örebilirsiniz. Ben şöyle kazağımız salaş olduğu için yakamız da böyle spor olsun istedim. Kollarımız. Daha sonra resimlerini koyacağım çünkü ekrana tam sığmıyor. Umduğumdan daha güzel bir kazak oldu. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin.